Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok lezzetli ve gerçekten müptelası olacağınız pratiklikte bir rulo pasta tarifi hazırladım. Benim gibi böyle tatlı pasta yapmayı sevenlerdenseniz emin olun kalbinizden vuracak bir tarif. Yumuşacık bir keke ve gerçekten çok lezzetli bir sosa sahip. Ayrıca damak tadınıza göre sosu değiştirebilirsiniz ama kek gerçekten muhteşem. Bunu başta belirtmek durumundayım. Tarifim için 5 tane yumurta kullandım. Yumurtamın sarısını ve beyazını ayırdım. İçerisine 1 çimdik tuz attım beyazının ve hafif köpürmeye başlayınca toz şeker ilave ettim. Tarifim için toplamda yarım su bardağı toz şeker kullandım. Beyazına da yaklaşık yarısını ekledim arkadaşlar. Yumurtamızın beyazını ve şekeri birlikte yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpalım. İyice çırptıktan ve şöyle tıraş köpüğü kıvamı aldıktan sonra yumurta beyazımız tamamdır arkadaşlar. Yumurtamızın sarısına geçebiliriz. Kalan şekeri de yumurtamızın sarısına ekleyelim ve çırpma teliyle birlikte çırpalım. Öncelikle şöyle el gücüyle yapacağım ki şeker sağa sola sıçramasın. Daha sonra çırpıcımı çalıştıracağım ve yumurtamın rengi açılıncaya kadar çırpacağım arkadaşlar. Açık sarı kıvamını alınca ve içerisindeki şeker eriyince tamamdır. Daha sonrasında da sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle bu kıvam benim için yeterli. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Öncelikle hemen ardından da oda ısısına gelmiş yarım su bardağı sütümü ekliyorum. Sütümü de ekledikten sonra kuru malzemelerime geçebilirim. Bir tane elek yardımıyla bütün kuru malzemelerimi elekten geçireceğim. Yarım su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası. Siz bu arada buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ben genelde bütün tariflerimde mısır nişastası kullanıyorum. Ve 1 paket de şekerli vanilin kullanıyoruz. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası kullandım. Yarım su bardağı da unumu eledim. Tamamını eledikten sonra çırpma teli yardımıyla çırpıyorum. Homojen bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam edelim arkadaşlar. Tamamını bu şekilde çırpıyoruz ve unumuzu yedirdikten sonra yumurtamızın akına, yumurtamızın sarısına ilave ediyoruz. Tamamını tek seferde ilave etmeyelim ki yumurtamızın akları sönmesin arkadaşlar. Ben burada biraz hızlandırdım çekimi. Bu yüzden çok hızlı çırpıyormuşum gibi gelebilir. Ama olabildiğince dikkatli ve yavaş bir şekilde çırpmakta fayda var. Ki bu beyazları söndürmeyelim. Kekimiz gözenekli, yumuşacık bir kek olsun. Kalanını da şöyle ikinci seferde tümünü ekledim. Ve alt üst ederek karıştırdım arkadaşlar. Bütün kek karışımımız eşit şekilde dağıldı. Klasik fırın tepsilerinin içerisine yağlı kağıt serdim ve şöyle kek karışımımı her tarafına eşit gelecek şekilde dikdörtgen bir tepsiye diziyorum. Dikdörtgen tepsi olması önemli arkadaşlar. Rulo pasta yapacağımız için kenarların olabildiğince eşit olması gerekiyor. Şöyle tepsimizi fırına verdik. 160 derece fırında yaklaşık 15 dakikada pişecek keklerim. Ben de bu arada meyveli sosunu hazırlayacağım. Yaban mersini ve vişne vardı benim elimde ve ben ekşi tatları çok sevdiğim için pastalarda sıklıkla kullanıyorum bu şekilde. Siz başka tarz meyveler kullanmak isterseniz onu da yapabilirsiniz. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Damak tadınıza göre bu şeker oranını da arttırıp azaltabilirsiniz. Meyve sosumu ocağa gönderdim. Ben de bağlamak için nişastasını hazırlıyorum. 1,5 tatlı kaşığı nişastamın üzerine 1 bardak dolusu soğuk su ilave ediyorum. Soğuk olması önemli. Mısır nişastamız yapışık yapışık olmasın. İyice karıştırdıktan sonra kaynayan meyvemizin içerisine nişastamızı da döküyoruz ve bu şekilde arkadaşlar iyice çırpa çırpa kıvamını alıncaya kadar pişiriyoruz. Bu arada küçük gözde pişirdim ben bu sosumu. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Az pişirdiğimiz için hemen kuruyup yanmasın. Öte taraftan sosum pişerken ben de fırından kekimi aldım. Kekim yumuşacık. Gerçekten arkadaşlar mutlaka deneyin derim. O kadar yumuşak, o kadar güzel bir kek ki üzerine istediğiniz sosla lezzetlendirebilirsiniz. Kekimi ters çevirdim ve yağlı kağıttan ayırdım. Bunu da yapmak çok önemli. Daha sonra üzerine sos döktüğümüzde ve pastamızı hazırladığımızda yağlı kağıttan ayırmakta zorlanabiliriz. Kekim bir taraftan soğurken bir taraftan da krem şantisini hazırlamak istiyorum. Bir paket krem şantinin üzerine 1,5 çay bardağı
süt ilave ettim. Aslında şu yarımını ilave etmesem kıvamı çok daha iyi olacaktı bence. Yoğun kıvamlı istediğim için. Üzerine de krem şantiyi lezzetlendirmek adına karamel sosum vardı. Onu ilave ettim. Bu opsiyonel arkadaşlar. Yapmak istemezseniz eklemeyin. Sadece krem şantiyi çırpıp da yapabilirsiniz. Öyle de gayet lezzetli oluyor. Ama ben böyle karamel tadı da gelsin, kekim, daha doğrusu pastam çok daha lezzetli bir kremaya sahip olsun diye elimde varken değerlendirmek istedim. Yoksa dediğim gibi çok da sorun değil. Güzelce çırpıyorum ve krem şantim kıvamını aldıktan sonra buzdolabında dinlenmeye alıyorum. Krem şantim buzdolabında dinlenirken ben de şöyle hazırladığım sosu süzgeçten geçirmiştim. Onu şöyle kekimin üzerine gezdiriyorum. Meyveli sosum hala çok sıcak arkadaşlar. Siz isterseniz soğuttuktan sonra da üzerine dökebilirsiniz ama ben böyle nemini de kekin içerisine vereceğini düşündüğüm için sıcakken döktüm. Çok da sorun olmadı. Gayet de lezzetli oldu. Kekin o yumuşaklık kattı bu sosla birlikte. İyice içine çekmiş oldu sosu. Meyveli sosumun tamamını serdikten ve soğuttuktan sonra üzerine krem şantili karışımımı döküyorum. Onu da aynı şekilde güzelce eşit bir şekilde pastamın üzerine seriyorum. Dediğim gibi mutlaka soğuttuktan sonra krem şanti üzerine ekleyin. Aksi takdirde krem şanti kendini salacaktır ve sulanacaktır. Ben meyveli sosu sıcak döktüm ama üzerine krem şantiyi eklemeden önce iyice soğuduğundan emin oldum. Şöyle tamamını spatula yardımıyla sürüyorum ve kenarlardan fazla kalan bu köşeleri, pişen ve sertleşen köşeleri de kesiyorum arkadaşlar. Ve daha sonra olabildiğince eşit boylarda şeritler halinde kesiyorum. Bütün malzememi döktükten sonra kestim ki eşit dağılım olabilsin diye. Arada böyle tam eşit olmayan rulolar olabilir. Onu da en son üstünden düzeltebilirsiniz. Ucundan böyle sara sara spray şeklinde ayarlayıp kabımın içerisine alıyorum. İlk sardığımız pasta diliminden sonrakiler zor oluyor arkadaşlar. O yüzden bölmenizi özellikle tavsiye ederim. Şöyle kenarlardan taşan kremaları da yine kekimizin üzerine sürerek güzelce kaplayabiliriz. Çok fazla taşmanın da önüne geçmiş oluruz bu şekilde. Tamamını bu şekilde hazırladım. Ve kalan kremaları da şöyle kenarlardan taşanları da üzerinden düzeltip kusurları kapatmaya çalıştım. Zaten dışı kaplamalı bir kek olmadığı için de çok da gözüme batmadı açıkçası kenarlardan gözüken kusurlar. Sadece birleşme noktalarını kapattım ve benim için yeterli oldu. Kenara da şöyle vişne ve yaban mersininden çok az ayırmıştım. Onu da üzerine döktükten sonra buzdolabına dinlenmeye aldım. Ben 4-5 saat sonra servis ettim arkadaşlar. Ama sizin vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz muntazam bir pasta elde etmiş olursunuz. Biz taze taze yemiş olmamıza rağmen ağzımızda eriyip kayboldu. Gerçekten çok beğendik. Her tarif için çok güzel demem arkadaşlar ben. Ama böyle bazı tariflerde gerçekten beni çok vuruyor ve çok beğeniyorum. Bu tarif de onlardan biriydi. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmından da yapmamı istediğiniz tarifler varsa mutlaka belirtin. Olabildiğince tarifleri denemek için gayret göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.